Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en son 2019 yılında yapmış olduğum büyücü rehber videosunu yapacağım. Öncelikle oyun yeni gelen Dark Legacy yaması ile birlikte çok değişti. Benden uzun zamandır büyücü rehber videosu istiyordunuz. Artık yeterli bilgi birikimine uğraştığımı düşünüyorum videoyu yapmak için. Bu arada birazdan anlatacağım her şey Endgame yani oyun sonu seviyesindedir. Bunu şimdiden söyleyeyim dedim. Eğer şimdilik idaretenlik, setler ve item dizilimleri istiyorsanız bir sağ tarafta, bir sol tarafta iki tane item dizilimi gösterdim. Bunlar şu anlık gayet idare eder. Yani bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz Endgame oyun sonu büyücü rehber videomuza başlayalım. Önce itemlerden başlayacağım. İtemler bu arada büyücümüz tatlı böyle. Büyücü şu an bayağı aşırı derecede sağlam bir büyücü. Bütün itemleri de ona göre hazırlandı. Şimdi öncelikle Melisa'nın kolyesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kolye Buzlu Rüzgar yeteneğine 4 puan ekliyor. Bu 4 puan da bayağı bir işe yarıyor. İleride zaten ne işe yaradığını büyücü oynayış kısmında göstereceğim. Gördüğünüz üzere Melisa kolyesi temelinde kritiği, platlı, aktarımları kritik, taşları da kritik. Gördüğünüz üzere Melisa kolyesinden çok sağlam bir kritik kazanıyorum. Ondan sonra bir set eşyası olan Kralın setinin paltosunu kullanıyorum. Paltosunda saldırı hızı var. Bu niye var sorarsanız full atak, full saldırı odaklı dizildi. Yani büyücünün defi gördüğünüz üzere çok zayıf fakat hasarı aşırı derecede yüksek. Bana göre de artık bu yamadan sonra zaten büyücüler çok fazla yüksek bir def dizilemez. Çünkü çoğu itemde hayat puanları düşük olduğu için artık büyücü hasar oynanmalı. Yani full atak dizmeye oynanmalı. Bence en mantıklı build böyle olur. Bundan dolayı paltomuz 4 saldırı hızından sonra gelen buff'ı elde edebilmek için saldırı hızı aktardım. Eğer 4 saldırı hızından sonra buff gelmeseydi paltoya bir daha kritik aktarabilirdik veya hasar aktarımını yapabilirdik. O biraz seçimimize dayalı olabilirdi. Fakat 4 saldırı hızında gelen buff'ı elde etmek için buraya saldırı hızı aktardık. Kral setinin paltosu, saldırı hızı aktarımı ve saldırı hızı büyüleriyle destekledim bunu. Sonra kemere geçersek kemer açıkçası şu an oyundaki en iyi kemer bana sorarsanız azim kemeri. Azim kemeri dışında adam akıllı bir kemer yok. Diğer kemerlerin hepsi çarımızın dizilimini yani build'ini bozuyor. Bu yüzden tekli parça kullanmak istediğimiz için azim kemeri öneriyorum. Fakat şu an bu azim kemerini premium günü gelmeden elde edemezsiniz. O yüzden kemeri sizin tercihinize bırakıyorum. Elinizdeki en iyi kemeri kullanmaya çalışın. Çünkü kemer olarak şu an azim kemerinden başka bir alternatif yok. Kemere hasar aktardık. İçinde hasar taşları ve hasar büyüleri destekledik. Buradan da çok sağlam bir hasar elde ediyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere eşsiz değerinde de %19 hasar verdiği için buraya hasar aktarmak çok mantıklı oldu. Çünkü daha yüksek hasar kazanıyorsunuz bu itemdeki bu eşsiz değer sayesinde. Kemer de böyleydi. İlk yüzüğe geçtik. Şimdi arkadaşlar ilk yüzük Balor yüzüğü. İkinci yüzük de Balor yüzüğü. İkisi de hasar aktarımlı, hasar büyüleri, temel hasarları da yüksek şekilde çok sağlam hasar veriyor. Mesela 610k hasar var. Çıkartıyorum. Düşen hasara bakın. Neredeyse 125K'dan fazla hasar kaybettim. Yani bu iki yüzük bana çok sağlam şekilde hasar veriyor. Bu da benim büyücünün asıl o hasarını ortaya çıkarabilmeme çok yardımcı oluyor. Yüzükler böyle ikisi de Balor yüzüğü. Full hasar aktarımı, full atak taşlarıyla destekleyeceksiniz. Siyah süsüne geçersek siyah süsü Sigismund'a siyah süsü. Şimdi bazı arkadaşlar sorabilir. Neden anı setinin siyah süsünü kullanmıyorsun? O çok iyi değil mi diye. Şimdi gördüğünüz üzere anı setinin siyah süsü eşsiz değerinde 124.365 daha fazla kritik darbe veriyor. Şimdi bu gerçekten çok iyi bir şey. Bunun sayesinde kritiğim çok fazla artabilir. Fakat onun yerine birazdan zaten skill'ler kısmını anlatacağım. Fakat büyücüyü buz build'inde oynadığımız için bu Sigismund'un siyah süsü gördüğünüz üzere Ice Missile talent'ını 5 arttırıyor. Yani buz mermisi yeteneğin daha fazla vurmasını sağlıyor ve yeni metada yani bu Dark Legacy yamasıyla birlikte bu buz mermisi skill'i büyücünün yeni skill'i arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 147.5 hasar var. Çıkartıyorum. %140'a düşüyor. Ne kadar fazla olursa emin olun bizim için o kadar iyi. Çünkü bizim için artık yeni düz vuruşumuz bu. Biz sürekli bunu kullanacağız. Bu yüzden de siyah süs Sigismund'a siyah süs seçtim. Gördüğünüz üzere aynı her zamanki gibi siyah süsünde kritik darbe aktarımı, temeli kritik darbe büyüleriyle bunu destekliyoruz. Şimdi bu rehber videosu oyun sonu karakterler için geçerli olduğu için çift el kullanıyoruz. Normalde oyun sonuna gelmeden çift ile geçmeyi tavsiye etmiyorum. Onun için eğer tek el istiyorsanız burada arakla silah kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kitapta da birazcık defansif olalım diyorsanız sır kitabını da kullanabilirsiniz bu kısımda. Sır kitabını fakat ben tavsiye etmiyorum. Mutlaka temelinde güzel kritik olan mesela Gwenfera kitabı. Gwenfera kitabının hem temelinde kritik var hem de eşsiz temelinde kritik var. Yani Gwenfera kitabı kullanabilirsiniz. Bu rehber videosu çift el olmasaydı burada Arakna silahı, burada ise Gwenfera kitabı olacaktı. Fakat şu an çift el anlatıyorum. Çift el olarak gördüğünüz üzere bir silah var. Oyundaki şu an en iyi silah. Çünkü hasar veriyor, kritik veriyor.
Aynı şekilde bir daha hasar veriyor siz diğerinde. Zaten 13.000 hasar temelinden geliyor. 2700 de oradan geliyor. 16.000. Bunu hasar taşlarını takıp hasar bufflarına bastığınızda bu silah size aşırı derecede yüksek bir hasar kazanmanızı sağlıyor. Bu da o büyücünün tam öyle ofansif yönünü ortaya çıkarmanızda çok güzel bir destekleyici oluyor. Yani bu yüzden ben Birch asası tavsiye ediyorum. Kesinlikle oyun sonuna ulaştığınızda çiftliğe dönerken bir silah takmanızı %100 kesinlikle bunu takmalısınız. Öyle diyeyim yani. Sonra geldik sağ tarafa. Sağ tarafta bütün itemler, şuradaki bütün itemler kralın setinden. Şimdi niye diye sorarsanız şu an oyundaki en iyi set arkadaşlar bu kralın seti. İsterseniz bir set bonuslarını okuyalım. 2 tane taktığınızda 2700 hasar, 3 tane taktığınızda 33.000 hayat puanı, 4 tane taktığınızda 5500 hasar, 5 tane taktığınızda 55.000 hayat puanı, 6 tane taktığınızda 8.200 hasar. Yani hasar, HP, hasar, HP. Büyücü full ofansif dizin demiştim. Bu set aynı zamanda size çok sağlam ofansif olmanıza katkıda bulunacak çok yüksek hasar bonusları veriyor. Aynı zamanda maplerde hayatta kalabilmeniz için güzel de hayat puanı veriyor. Bu yüzden bu set şu an oyundaki en iyi set diyebilirim. Mutlaka büyücüde bunu kullanın. Ben de büyücüde bunun ayakkabısını kullanıyorum. Ayakkabı taşları takılı, ayakkabı aktarması ve temeli yüksek bir ayakkabı kullanıyorum gördüğünüz üzere. Ayakkabı böyle. Eldivene gelirsek eldiven saldırı hızımızın düşük kalmaması için, çünkü hesabı farkındaysanız tek el değil, tek elde olmadığım için saldırı hızımız düşük. Bu yüzden eldivene de saldırı hızı aktardık. Çünkü eldivenden zaten yüksek bir hasar alamam. HP de zaten çok fazla yüksek alamam. Buraya en mantıklı aktarılacak şey saldırı hızı. Buraya da saldırı hızı aktararak saldırı hızımızı 4'e yaklaştırıyoruz. Gördüğünüz üzere eldiven de böyleydi. Saldırı hızı taşları, saldırı hızı aktarım ve temeli saldırı hızı. Kralın setinin eldiveni. Evet, şimdi zırha geldik. Bu da tabii ki kral setinden. Kral setinin zırhı. Temelinde hasarı yüksek fakat diğer itemlere göre düşük kaldığı için buraya hasar aktarmadım. Buraya opal taşları taktım. Opal taşları gördüğünüz üzere saldırı hızımızı 4'e daha çok yaklaştırmak için saldırı hızı kullanıyorum. Hasar var her zamanki gibi. Bir de kritik darbe kullanıyorum. Bildiğiniz üzere şu an kritik darbe oyundaki önemli şeylerden biri. Siz de opallerinizi kritik darbe, hasar, saldırı hızı yaparsanız iyi olur. Çünkü saldırı hızı çifteli saldırı hızınızı daha rahat erişmenizi sağlar. Bu yüzden saldırı hızı opallere takmak artık yeni moda olabilir sanırsam. Büyüleri hasar, temel değeri de hasar. Aynı şekilde opalin içinde de hasar var. Buradan az da olsa bir hasar da kazanmaya çalıştım. Çarı full ofansif dizdiğimi buradan da anlayabilirsiniz. Şuradan omuzluğa geldim. Omuzluk da aynı şekilde kral setinden. Kral setinin omuzluğu kritik vermiyor. Fakat kritik vermese bile çarın omuzluğu çıkardığımızda kritiğe bakın. 320k kritik. Bu çara 320k kritik yetmez. Omuzluğu geri takıyoruz. Omuzluğa kritik taşları takıp kritik aktarımı ile bunları destekledim. Omuzluktan da güzel bir kritik alarak çarın hasarına layık olması için güzel bir kritiğe eriştirdim. Ve son item olarak kralın setinden başladık. Gördüğünüz üzere hasar aktarımı temelinde yüksek bir hasar büyüleriyle birlikte bunu destekledim. Ve çarın son noktasını bu başlıkla birlikte koydum. Gördüğünüz üzere itemler böyle. Bu itemleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz üzere itemleri bitirdik. Şimdi isterseniz skill dağılımı, yetenek dağılımına geçelim. Şimdi gördüğünüz üzere 3 tane build'imiz var. Fakat bu build'lerden en iyisi hangisi derseniz bu build'lerin arasında en iyisi buz build'i. Diğer build'leri kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Fakat olur da denemek isterseniz ufaktan ateş build'ini göstereyim. Fakat anlatmayacağım. Çünkü bu build gerçekten tavsiye ettiğim bir build değil. Yani büyücüde test ederek gördüm. Ateş build'i ve şimşek build'i buz build'inin karşısında zayıf kalıyor. Bu yüzden sadece gördüğünüz üzere bunları böyle gösteriyorum ve ufaktan buz build'ini anlatmaya geçiyorum. Şimdi ilk başlayacağımız yer buz mermisi. Buz mermisine direkt skill'in kendisine 10 puan veriyoruz ve yanındaki yükselen güçlere 10 puan veriyoruz. Hem buradan skill'e hasar kazandırıyoruz hem de buradan skill'e hasar kazandırıyoruz. Buz mermisini gördüğünüz üzere çok sağlam bir şekilde bufflıyoruz. Buz mermisinden sonra buz hücumu skill'i. Buz hücumu skill'e de 10 puan vermenizi tavsiye ederim. Çünkü bu skill sizin hem daha mobil, karakterinizin daha mobil, daha hareketli olmasını sağlıyor. Hem de aynı zamanda bunun sayesinde slotlardan can çekebiliyorsunuz. Sonra kalan puanlarımızla tekilliğe kesinlikle 10 puan veriyoruz. Tekilliği daha fazla saldırı hızı azaltıyor, daha fazla hareket hızı azaltıyor, daha fazla zırh kırıyor. Aynı zamanda daha fazla direnç değerlerini de kırıyor. Bu mükemmel bir skill zaten. Evet, tekillikten sonraki skill ise buzlu rüzgar. Şimdi arkadaşlar bu buzlu rüzgarın şöyle bir olayı var. Bu buzlu rüzgarda artık stack diye bir mantık var. Buzlu rüzgarınızı 20 kere stackliyorsunuz. Bu da buz mermisinin ve Don Nova'nın hasarını arttırıyor. Bunu birazdan büyücü kombolarına geçtiğimiz zaman göstereceğim. Bundan dolayı
Buzlu Rüzgar'a da 10 veriyorsunuz. Normalde buna vermenizi tavsiye etmezdim. Fakat bu Buzlu Rüzgar yeni gelen stack muhabbeti gerçekten bayağı OP bir şey. Bu yüzden bunu 10 vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve sonra kalan puanlarımızla Donnova'ya 5 veriyoruz. Hasarını arttırıyoruz. Aynı zamanda direnç kırmasını sağlıyoruz. Ondan sonra Alevi Bekçisi'ne 10 veriyoruz. Daha fazla hasar vurmasını sağlıyoruz. Sonra bu Donnova'nın daha da fazla vurması için buradan Delici Nova skill'ini veriyoruz. Ve son olarak gördüğünüz üzere buz build'indeki bütün skill'leri gösterdim. Ondan sonra burada bir tane buz ustalığını veriyoruz ki bu bütün buz build'ini bufflayabilelim. Gördüğünüz üzere skill'ler de böyleydi. Sonra bilgeliğe geçelim. Yeni bilgelik sistemi eskisinden çok fazla karmaşık değil. Şöyle direkt size gösteriyorum. Videoyu burada durup isterseniz bakabilirsiniz. Grup skill'leri de aynı şekilde. Sadece önemli olan kısımlar 50 tane grup üyelerinin kredi darbesini arttırma, 21 tane mana, geri kalanını kafanıza göre, isteğinize göre dağıtabilirsiniz. Sonra şöhrete geçelim. Bu puanları kendi oynayış tarzınıza göre istediğiniz kategoride kullanabilirsiniz. Evet, skill'ler ve beceriler de bittiğine göre şimdi bu büyücünün kombolarını göstereceğim. İsterseniz oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar büyücünün kombolarını göstereceğim. Özellikle buz build'inde büyücünün çok sağlam komboları var. Mesela ilk kombosu olan buzlu rüzgar kullanarak buz mermisinin hasarını arttırmayı göstereceğim. Mesela şu slota bir tane vurayım. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. Sabit 1 milyon vuruyorum gördüğünüz üzere. Slotlara atağım genelde sabit 1 milyon. Şimdi bunu nasıl daha fazla arttırabileceğinizi göstereceğim. Şöyle atıyorum. Şöyle hepsini topluyorum. Şu buzlu rüzgarın 20 tane yaratığa vurmasını sağlayacağım. Stack gördüğünüz üzere 13 oldu. 13 stack var şu an. Atıyorum bir daha 20 oldu. Şimdi 20 stack son. Yani 20 stack'ten fazla yapamazsınız. Gördüğünüz üzere burada yazıyor. 300 hasar artırışı yazıyor. Mesela şöyle vurayım. Gördüğünüz üzere 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon vuruyorum. Her buz mermim 4 milyon. Ve bu anlattığım aynı zamanda Donnova için de geçerli. Yani bu sistemi kullanarak hasarınızı daha da fazla 4-5'ine de belki 5 katına kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi eğer hatırlarsanız video başında Merusa Kolyesi'nin ölümünden bahsetmiştim. Şimdi Merusa Kolyesi'nin neden bu kadar önemli olduğunu size göstereceğim. Gidelim buradan, gidelim. Buraya geliyorum. Burada çünkü benim şu an fazla slota ihtiyacım var hemen 20 yükü biriktirmek için. Mesela Merusa Kolyesi'ni çıkardım. Bu Merusa Kolyesi'nin artık talent'a verdiği 4 puan gitti. Böyle dönüyorum. Şu an yük biriktirmeye başlarım. 5 yük oldu. Bir daha atacağım. Hop 20 yük. Gördüğünüz üzere verdiği hasara bakın %220. Bunun hasarına bakın %472. Buz mermisinin hasarı %472. Buz rüzgarında verdiği hasar %220. Şimdi arkadaşlar Merusa Kolyesi'ni takıyorum. Ve aradaki fark görelim. Şöyle bir daha bir kendimi rahata alayım. Yük biriktirmeye başladım. 17. Bir tane daha atacağım. 20. Tamamdır. Bakalım %300. Bunun hasarı %590. Yani skin'in hasarını bayağı bir %100'den fazla arttırıyor. Aynı şekilde buzlu rüzgarın verdiği hasar da bayağı yüksek şekilde arttırıyor. İşte bu yüzden ben size bu videoda Merusa Kolyesi'ni takmanızı tavsiye ediyorum. Bu buz build ile birlikte bu Merusa Kolyesi çok OP. Skill'lerin hasarını bayağı bir arttırıyor. Direkt normal olarak baktığınızda belki kötü gözükebilir fakat oynanış bakımından Merusa Kolyesi büyücüler için birebir bir kolye. Bir diğer komboları göstermek gerekirse yaratıkları saldırırken mutlaka Donnova kullanın. Neden mi? Mesela şimdi izleyin abi. Verdiğim hasara bakın. 1 milyon. Her zamanki 1 milyon. Gidiyorum şuraya. Aralarında bir tane bundan bırakıyorum. Şimdi çıkardığım hasar bakın 1800. Yani çıkardığım hasar Donnova sayesinde daha fazla oldu. Bu yüzden bu Donnova'yı sık olarak kullanın. Çünkü yaratıkların direncini kırıyor. Buz direncine. Bu da sizin bu buz mermisi daha fazla hasar çıkarmanızı sağlıyor. Boss'a tekillik artı Donnova artı vuruş atarsanız gördüğünüz üzere boss eridi. Boss yok oldu abi. Bu taktik de çok önemli bir taktiktir. Mage oynayanların gerçekten çok işine yarayan bir taktik. Bu da zaten Mage'i bayağı sağlam. Oyundaki en sağlam atak karakteri yapıyor bu yeni yamayla birlikte. Evet arkadaşlar, son olarak komboları da anlattığıma göre videoyu burada bitirebilirim. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer eksiğim varsa affola. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi veya önerilerinizi belirtebilirsiniz. Bayağıdır büyücü rehberi yapmamıştım. Eski 2019'da yaptığım büyücü rehberi maalesef artık bir işe yaramaz.
O yüzden bu videoyu da artık yeni yama ile birlikte neler yapmanız gerektiğine dair bilgilendirme amacıyla yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.